Bu videoda kripto para piyasası nereye gidiyor? Boğa sezonu gelecek mi? Elimizdekileri satalım mı? Yeni sepet yapalım mı? İçinde bulunduğumuz durum nedir ve nereye gidiyoruz? Gibi sorulara yanıt bulalım. Elimizdeki verileri analiz edelim. Negatif ve pozitif durumları göstereceğim size. Bir de kendi görüşlerimi belirteceğim. Zaten ben bu analizleri sürekli Twitter üzerinde yapmaya çalışıyorum. Ama umutsuz insanlar olduğunu görüyorum. Bu yüzden böyle genel bir değerlendirme videosu yapmak istedim. Aslında kripto para piyasasının analizlerini YouTube'da sık şekilde yapmıyorum. Daha önceden yine böyle bir durum vardı. Herkesin umutsuz olduğu bir durum vardı şu bölgelerde falan. Bir video paylaşmıştım ve size demiştim ki BTC 120 bin dolarları görecek. Neredeyse beklentimiz gerçekleşti ve 120 bin dolarları gördü. Bu videoda benzer şekilde dominansı ve altcoin piyasasının market değerini bize gösteren grafiğe ve ETH BTC grafiğini inceleyip genel bir yorum yapalım. Şimdi özetle ben daha önce YouTube'da sizinle bir video paylaşmıştım. Bunu bilmeden trade olmaz gibisinden. Şimdi bu video teknik analiz eğitim videosu olmadığı için ayrıntıya girmeyeceğim ama piyasanın hareket mantığını anlamak isteyenler o videoyu izleyebilir. Bu bölgeyi incelediğimiz zaman burada bir yatay süreç olduğunu görüyoruz. Bunu ne şekilde isimlendiriyoruz? Accumulation şeklinde isimlendiriyoruz. Daha sonra fiyat buradan çıktıktan sonra bir uptrend'e girdiğini görüyoruz. Bu ikinci bölgedeki aşama ise reaccumulation bölümü. Ardından fiyat burada da bir süre yatay sabitledikten sonra tekrar bir uptrend görüyoruz. Daha sonra bu geçen senenin Mart-Nisan aylarında fiyat zirve yapınca tekrardan bir accumulation sürecine girdi. Tıpkı burada olduğu gibi. Ben sizinle video paylaştığımda bu seviyelerdeydi ve yukarıya çıkmasını bekliyorduk. Ve tıpkı buradaki gibi beklentimiz gerçekleşti. Daha sonra burada gördüğümüz üzere aralığın ortası gibi tekrardan bir reaccumulation sürecinde olduğunun beklentisindeyim ben. Yani tekrardan buradan yukarı çıkıp 140 bin, 160 bin aralığını görmesini bekliyorum. Ortalama bunun 6 hafta içerisinde gerçekleşmesini bekliyorum. Şimdi burada pek belli değil ama aslında burada bir flag var. Yani boğa flaması var ve bunun hedefi de 140 bin, 160 bin aralığı. Ortalama 150 bin dolarları görmesi beklentim. Şimdi çizgi grafik üzerinde incelersek flamayı daha net bir şekilde göreceğiz. Ama dediğim gibi teknik analiz eğitim videosu olmadığı için ayrıntıya girmeyelim bu aşamada. Ama bunun bir flama olmadığını iddia edenler için çizgi grafikte de göstereyim. Net bir flamanın olduğunu görelim. Şimdi çizgi grafiği açtığım zaman burada net bir flamanın olduğunu görüyoruz. Oluşmakta olan bir flamanın olduğunu görüyoruz. Böyle çizdiğim zaman net bir flama var burada ve önümüzdeki haftalarda bu yukarıya kırılabilir. Tabi aşağıda kırılabilir. Bu bölgenin altına atarsa yani ortalama 95 binin altında kapanış yaparsa bu flama güçsüzleşebilir ve etkisizleşebilir. Ama tamamen bu bölgenin yani şu gördüğümüz 90 bin seviyesinin altına atmazsa ve kapanışlar gerçekleştirmezse ben bunun yine de çalışmasını beklerim. Yani şöyle de bir hareket görebiliriz. Ama gördüğümüz üzere burada ciddi bir sıkışma var ve bir kırılım gelmek üzere. Önümüzdeki haftalarda belki günlerde bir kırılım gelecektir. Bunun da hedefi 150 bin dolar ortalama olacak. Onun dışında burada bahsettiğimiz gibi burada da net şekilde görüyoruz reaccumulation aşamasını. Bunun da bir reaccumulation aşaması olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında peki negatif durum nedir derseniz aylık zaman dilimine geldim. Aylık zaman diliminde gördüğümüz üzere fiyat yükselirken burada net bir şekilde stok RSI'da ve RSI'da da bir negatif uyumsuzluk var ve aylık zaman diliminde olduğu için bunu ciddiye almamız gerekiyor. Yani önümüzdeki aylarda BTC için ciddi bir düşüş gelebilir ama ben dediğim gibi bu aşamada beklemiyorum. Ortalama bir 5-6 hafta boyunca bir rally görebiliriz. Ondan sonra ciddi bir düşüş gelmesi muhtemel çünkü dediğim gibi aylık zaman diliminde olduğu için bu negatif uyumsuzluk ciddiye almamız gerekiyor. Aynı zamanda gördüğümüz üzere Bollinger Bandı'nın son bantının dışına taşmış. Fiyat burada gördüğümüz üzere Bollinger Bandı'nın dışına taşmış ve yine aylık zaman diliminde olduğu için fiyatlar bu bölgeden ciddi red yiyebilir. Daha önce gördüğümüz üzere bantın dışına taştığında içeriye atmış kendini. Bantın dışına taştığında içeriye atmış. Yine burada bantın dışına taştığında içeriye atmış kendini ve negatif uyumsuzlukla birleştirdiğimiz zaman durum pek iç açıcı görünmüyor açıkçası. Burada ne gibi senaryolar görebiliriz? Kötü senaryoda bir süre burada vakit geçirdikten sonra BTC belki ATH testine yani bu 73 bin dolar civarlarına gidip aynı zamanda burada gördüğümüz üzere imbalans mumları var. Yani likidite var. Gidip bunları doldurabilir. Ardından uzun bir süre sonra tekrardan bir rally görebiliriz. Bu da negatif senaryo ama benim beklentim dediğim gibi önce 150 bin dolarları görmesini bekliyorum. Elbette yanılabilirim ama gördüğünüz üzere çift taraflı
analiz yapıyorum. Hem negatif durum hem pozitif durumu da görüyorum grafikler üzerinde. Beklentim bu aşamada pozitif. Şimdi BTC dominans grafiğine geldiğim zaman burada tamamen bir manipülasyon içerisinde olduğumuzu görüyoruz zaten. Neden? Çünkü RSI'da da stok RSI'da da negatif bir uyumsuzluk olmasına rağmen dominans yükselmeye devam ediyor. Ciddi anlamda bu sezon canımızı sıktı. Çünkü normalde daha önceki sezonlarda gördüğümüz üzere buralarda pullback'ler olurken bu sezon tamamen düz bir yükseliş yaptı ve alt piyasasına neredeyse hiç nefes vermedi. Ethereum'un da buna etkisi var tabii. Bir de BlackRock gibi kurumsal şirketler kurumsal ilgiyi BTC üzerinde tuttuğu için bu şekilde bir sezon gördük. Ama nihayetinde burada gördüğümüz üzere negatif bir uyumsuzluk var dominansta ve bu bize diyor ki tamamen bu yükseliş bir zorlama hareket. Yani önümüzdeki aylarda dominans ciddi bir şekilde düşmeye başlayacaktır. En azından bu benim beklentim. Normal şartlarda 2020 yılında rally başlamadan önce gördüğümüz üzere dominans yine zirvelerdeydi. Ocak 2021'de yani 2021'in başında dominans yine burada zirve yapmış ve ardından ciddi bir düşüş gelmiş. Ama biz şu an Şubat ayındayız ve dominans zirvede. Yani normal şartlarda önceki döngüye uysaydı biz dominansın Ocak ayı itibariyle zirve yapıp düşüşe geçmesini bekleyebilirdik ama gördüğümüz üzere Şubat ayında olmamıza rağmen dominans yükselmeye devam ediyor. Bence sonuna geliyor çünkü gördüğümüz üzere burada tamamen göstergeler bağırıyor dominansın negatif görünümüyle ilgili, güçsüzlüğüyle ilgili, momentumsuzluğuyla ilgili doğal bir şekilde piyasanın yerine oturacağını, likiditenin altlara akacağının beklentisindeyim. Burada da gördüğümüz üzere RSI dominansa eşlik etmiyor. Dominans yükselirken RSI eşlik etmiyor. Stok RSI eşlik etmiyor. Buna rağmen dominans yükseliyor. Tabii bunun az önce bahsettiğimiz gibi sebepleri var ama bu kısma girmeyelim. Buna daha önce değinmiştik. Teknik analiz dışında piyasa içi ve piyasa dışı dinamikler de etkiliyor bu durumu tabii. Ama dediğim gibi teknik analiz üzerinden gidelim. Buradaki fiyat hareketini incelediğimiz zaman şurayı not edelim. Yükselen bir yapı var. Şimdi ETH-BTC paritesine gidip onu inceleyelim. Orada da bu durumun tam tersini göreceğiz. Şimdi ETH-BTC paritesine geldim. Bu bize Ethereum'un BTC karşısındaki performansını gösteriyor. Dolayısıyla altcoin'lerinde bu yüzden önemli. Gördüğümüz üzere 2021 pik yazmışım burada. 2021 yılında ETH-BTC paritesi zirve diyebileceğimiz yerdeydi. Altcoin'ler ciddi yükselişler yapıyordu. O zamandan beri gördüğümüz üzere inanılmaz bir şekilde düşüş trendinde ama yine bu paritede Ocak aylarında ciddi bir yükselişe geçmiş. Yine aynı zamanlarda aynı bölgede olduğumuzu görüyoruz. Gördüğümüz üzere burası destek şeklinde çalışıyor. Önümüzdeki süreçte buradan bir çıkış olmasını bekleyebiliriz. Aynı zamanda burada da pozitif uyumsuzluklar olduğunu görüyoruz. Gördüğümüz üzere fiyat düşerken burada stok RSI yükseliyor. Pozitif bir uyumsuzluk var burada. Aynı şekilde RSI'da da gördüğümüz üzere fiyat düşerken burada RSI yükseliyor. Yani pozitif bir durum var. Önümüzdeki süreçte Ethereum ciddi bir performans gösterebilir. Dolayısıyla alt piyasası da. Burada da böyle bir durum var. Şu an haftalık zaman dilimindeyim. Dominansı aylık zaman diliminde incelemiştik. Ama önemli değil. Gördüğümüz üzere dominans direnç bölgesine yaklaşırken negatif uyumsuzluklar zirvede gelirken ETH-BTC paritesinde ise dip bölgelerde, destek bölgelerinde pozitif uyumsuzluklar geliyor. Yani tamamen birinde zirvedeyken birinde dipteyiz. Şimdi total altcoin market cap'e geldim. Yani toplam altcoin market değeri. Daha önce bunu da sizinle paylaşmıştım. Şu bölgelerde falan. Gördüğümüz üzere BTC ile tamamen uyum içerisindeydi. BTC bu bölgeden çıkınca bu paritede yükselişe geçti ve burada gördüğümüz üzere tıpkı az önce BTC'de incelediğimiz gibi bir flama yapısı olduğunu görüyoruz. Yani önümüzdeki haftalarda buradan şu şekilde bir çıkış gerçekleşebilir. Şuradan zaten bunu Twitter'da da paylaşmıştım. Bunun hedefi de 2 trilyon dolar civarında. Yani alt piyasası 2 katı büyüyebilir. Gördüğümüz üzere BTC ile birebir uyum içerisinde bu da. Böyle durumlarda altlar ciddi yükselişler yapabiliyor BTC ile uyum içerisinde olduğu zaman pariteler. Şimdi altcoin dominans paritesine geldim. Gördüğümüz üzere bu da yine 2020'nin sonlarına doğru, 2021'in başlarına doğru yani Ocak-Şubat aylarında ciddi bir çıkışa başlamış ve gördüğümüz üzere 4 ay boyunca yeşil mumlar yakıp ardından bir pullback vermiş ve sene sonuna kadar yani normal şartlarda 2025 yılının sonuna kadar görmemiz gereken şey buradaki hareketin aynısı olmalı. Yani şuradan bir yükseliş ardından bir pullback ve zirve hareketi 2025 yılının sonuna kadar bir alt sezonu görmemiz gerekiyor. Ama az önce değindiğimiz gibi ortalama bir aylık bir sapma var. Tabii her döngü her zaman aynı olacak diye bir kural yok ama unutmayın kripto para piyasasındayız. BTC'nin de kripto para piyasasında
bir döngüsü var. Eğer bu döngüler çalışmazsa piyasaya olan güven azalır. Bu yüzden büyük ihtimalle sapmalar da olsa veya bir önceki sezonlarla farklı bir sezon yaşasak bile bu sezonda boğa piyasası göreceğimizin beklentisindeyim ben. Tabii farklı yorumlar görebilirsiniz. İşte bu sezon eski sezonlar gibi değil. Altcoin sezonu olmadı, olmayacak gibi yorumlar görebilirsiniz ama ben bunlara katılmıyorum. Daha önce de söyledim. Diğer sezonlardan farklı bir sezon içerisindeyiz. Bunun birçok sebebi var. BlackRock'ın piyasaya girmesi gibi, DEX borsalarına hacmin akması gibi. 2020 yıllarında 16.000 civarı proje vardı. Hepsini tanıyorduk. 2017-2018 yıllarında 300-500 proje vardı. Yine hepsini tanıyorduk. Şimdi günde binlerce, belki on binlerce proje piyasaya giriyor. Hepsi silinip gidiyor. Bir de insanlar kripto para piyasasına risk iştahlarını arttırıp girmeye başladılar. Yani bu onları hızlı kazanca yöneltiyor. Meme tokenlara yöneltiyor. Riskli projelere yöneltiyor. Böyle olunca da likidite belli bir yerde olmuyor. Sürekli yer değişiyor. Trendler değişiyor, sektörler değişiyor. Bunları genişletebiliriz. Yani kripto para piyasası eskisi gibi değil, doğru, ama yine de inanılmaz fırsatlar var. Bu gerçeği de görmezden gelemeyiz. Bu yüzden kendimizi geliştirmemiz lazım. Benim elimde tuttuğum projeler yürümüyor diye tüm piyasayı ben kötüleyemem veya ben başarısızsam, aldığım ürünü kârdayken satamıyorsam veya dipten alma yerine pomalanıp tepeden alıyorsam bu benim yeteneksizliğimdir. Piyasanın veya başkasının suçu değildir. Bu yüzden benim kendimi geliştirmem lazım. Sistemimi, stratejimi değiştirmem lazım. Benim elimdeki projeye göre ben piyasayı yargılayamam. Genelini incelerim piyasanın. Piyasada yürüyen proje var mı? Var. O zaman ben bu projeyi neden keşfedemedim diye kendimi yargılarım. Ne piyasayı suçlarım ne de başkasını. Bir strateji geliştirmemiz lazım. Yeni durumla ilgili. Yeni durum nasıl? Gördüğümüz üzere altlar yürümüyor mesela. 2-3x yapıp geri çekiliyor. O zaman biz de ne yapabiliriz? Küçük karlara razı olabiliriz. Veya trendi takip edebiliriz. Yürüyen projeler neler? Genel bir gözlem yapabiliriz. Elimizdeki projelere göre değil, onun bunun dediklerine göre değil de genel böyle dışarıdan bir gözle piyasayı tamamen inceleyebiliriz. Bunun dışında dominansa geldiğimiz zaman burada da pozitif bir uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Aylık zaman diliminde olduğu için bunu ciddiye alabiliriz. Yani önümüzdeki aylarda ciddi bir çıkış yapabilir. Altlar bu aşamada gördüğümüz üzere burada fiyat düşerken burada ise hem RSI'de hem de stok RSI'de pozitif bir görünüm var. Burada da gördüğümüz üzere. Bu videoda hızlı bir değerlendirme yaptık. Hem negatif hem pozitif durumları inceledik. Beklentilerimi söyledim size. Gerçekleşmek zorunda değil elbette. Siz kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Pozitif durumları da gördünüz, negatif durumları da gördünüz. Piyasanın içindesiniz zaten. Durumu benden daha iyi görüyorsunuz. Buna göre kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.